Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahirette ölen birisine dünyada ne kadar kaldığını bu bir dünyada yarım gün demiş. Dünya bizi biliyorken orada niye bu kadar seviyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. He's asking if they ask someone who is in the other life about the world. How long did you stay in the world? And he said, I stayed only 1 day or half a day. Why is it so short for them and it is so long for us who are in this world? It's not long for us in this world. Dünya bizim için kısa değil aslında. It is how we are understanding time. Zamanı nasıl algıladığımıza bağlı bir şey bu. How you are going to understand that time. O vakti nasıl değerlendireceksiniz? You can understand that time through the ego. Nefsin ne zamanı idrak edebilirse. And the ego, when it is going through something difficult, it is understanding that pain to be forever. Ama nefis zorluk karşısında o acıyı sonsuza kadar sürecekmiş gibi görür. Through the ego, the happiness is only split second. Nefse göre de mutluluk sadece bir andan ibaret. But the believer understands time differently. Ama mümin zamana farklı bakar. Yes? When you have a headache, Baş ağrın olduğunda mesela time is different. zaman farklıdır. When you're on drugs, time is different. Uyuşturucu kullandığın zaman vakit farklı. This is all in this world too. Bunların hepsi bu dünyada. And everything in this world will pass. It's fake. Dünyadaki her şey de geçicidir. It is like your whole life. I'm 50. Ben 50 yaşındayım mesela. Now, you start thinking, going back, okay, how much time I spent with Shaykh Efendi? Before that, how much time I spent looking, how much time then you start seeing that your time, although it's half a century, is very short. Geriye dönüp düşünmeye başladığın zaman dersin ki mesela Şeyh Efendi ile ben bu kadar süre geçirdim. Bu kadar süreyi onu arayarak geçirdim. Diyerek böyle geriye doğru düşündüğün zaman aslında bir yüzyılın yarısı bile çok az gibi görünür. Your life now that is so real to you is just memories. O kadar gerçek gelen ömrün sadece hatıralardan ibaret kalıyor. 60, 70, 80, 90 years, if Allah gives us life, how different it's going to be. 60, 70, 80 yıl ne kadar farklı olabilir? Allah bize ömür verirse. Nasıl olur? But the Ahli Dunya, when he gets older, he's starting to hate Allah and death more. Ama ehli dünya yaşlandıkça Allah'ı ve ölüme karşı daha fazla nefret And he's holding on more tightly to the dunya, not to let go. Dünyaya daha da sıkı sarılmaya başlar This bırakmamak için. Ahli Ahirat, once you are deciding to be on the way, you're preparing for your death. Ahiret ehli ise yola girdikten sonra aslında ölüme hazırlık içerisindedir. Only thing that is stopping you from wishing for that death to come early is the wazifa, the job that you have to do. Ölümün gelmemesini istemendeki tek sebep vazifendir. Vazifeni bitirebilmektir. So now it doesn't really matter good or bad what is happening because everything is good because you're on the way. O zaman işte olup bitenlerin iyi veya kötü olduğu pek fark etmez. Çünkü başına gelen her şey iyidir. Çünkü vazifenin yolunun başındasın. And a person of faith is going to think about his life and the past, not just to open like a album to remember, but to know why this is happening, to take the hikmat from it. Mümin kişi geriye dönüp baktığında sadece böyle hatırlamak için açtığı bir albüm, bir fotoğraf albümü gibi değil de neler olduğunu, ne için olduğunu görmek için bakar geriye. Something is going to stop you just to look at the album in your mind, to look at your life just for fun too. Bazen sırf işte zevk için
o hatıralara bakma, o albüme bakmayı senden alıkoyar. It's not going to be so fun. Çünkü o kadar eğlenceli olmaz. Because as a believer, you're going to see all your life, you're just not filling it up with good things. Çünkü mümin olarak baktığın zaman hayatını sadece iyi şeylerle doldurmamışsındır. Because walking in this way, there will be a time when you are going to be nostalgic for your life before. Bu yolda yürümek çünkü bazen bir önceki hayatına özlemle bakmanı gerektirebilir veya yaşatabilir onu. You have to pass through that phase. Bundan geçmen gerekiyor. O aşamadan That will geçmen change gerekiyor. too. Bu da değişir. The ego is mourning. Nefis ona özlem duyuyor. But if it was so good, then why we are in this way? We would not have come to this way if our life was so good. Ama o kadar iyi olsaydı o hayat bu yola girmezdik zaten. Orada kalır. Once you start using your heart a little bit, Kalbini birazcık kullanmaya başladığın and you zaman, start feeling, hissetmeye başladığın zaman, then even when you are looking at those pictures, you are going to remember the feeling, not how it looks from the outside. o resimlere baktığın zaman o andaki hissiyatı hatırlarsın. Then- Sadece dış görünüşü. Then if you understand the feeling before we met Shaykh Efendi, what was the feeling? It was filled with confusion. Şeyh Efendi ile tanışmadan önceki hissiyat neydi baktığın zaman? Öyle kafa karışıklığıyla dolu bir It's filled hissiyat. with misery. Sefaletle dolu bir zamandı. With not knowing where to go, what to Nereye do. gideceğini bilmemek, ne yapacağını bilmemekle dolu. So many negative things. Bir sürü olumsuz hissiyat vardı orada. And we were praying and asking Allah hard for someone to show us the way. Bize birinin yolu göstermesi için de Allah'a sürekli yalvarıp dua ediyorduk. Now this is tied in with what I was talking about. If you are not putting yourself in another person's situation and feeling what that person is feeling, you're not going to learn nothing. Kendini başka birisinin yerine koyup o kişinin hissettiği şeyleri hissetmedikçe hiçbir şey öğrenmezsin dediğim şeyle çok bağlantılı bir şey bu aslında. You love someone, but you have no feeling for what he's feeling for. It is just idol worship. Birini seviyorsun mesela ama onun ne hissettiğiyle alakalı hiçbir fikrin yok. Bu putperestlikten öte bir şey değil. Prophet ﷺ feels for us. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için hissediyor. And he cries for us every Ve night. bizim için ağlıyor. How are we feeling for him? Biz onun için ne hissediyoruz? So many people cry because they feel in love with him, but they don't know what he's feeling. Birçok insan ona aşık olduğu için ağlıyor ama ne hissettiğine dair hiçbir fikirleri yok. What kind of a lover you are if you don't know what your beloved is feeling? Maşukunun ne hissettiğini bilmiyorsan sen nasıl bir aşıksın? Tonight is Rajab. Bu gece Regaib gecesi. It is honored and it is celebrated as an Eid by the angels. No? Melekler tarafından onurlandırılmış ve kutlanan bir gecedir. Bayramdır onlar için. It is when the light of the Holy Prophet ﷺ passed from his father to his mother. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunun babasından mübarek validesine geçtiği gecedir. It is also called the Night of Wishes. Yine de aynı zamanda arzuların, isteklerin gecesi olarak da bilinir. Meaning now, the light of the Prophet ﷺ, before it was just a promise. But when it passed to the mother, now it became a reality for this world. Manası, Peygamber Efendimizin nuru verilmiş bir sözdü. Ama validesine geçtikten sonra bir hakikate dönüştü bu dünya için. As believers in this way, we have to move away from just promise. Bu yoldaki müminler olarak sadece söz vermekten uzak durmamız gerekiyor. As murids, Mürit olarak. move away from just promise. We have to put it into a reality. Söz vermekten artık geçip bunu hakikate, gerçeğe dönüştürmemiz gerekiyor. We have to produce something. Bir şey üretmemiz gerekiyor. It has nothing to do with how much knowledge you have
or how much money you have, or how much strength you have. It has to do with correct intention. Ne kadar ilmin sahip olduğun, ne kadar bilgiye sahip olduğun veya ne kadar paraya sahip olduğun, güce sahip olduğunla alakası yok bunun. Doğru niyete sahip olmakla alakalı bir şey bu. And it has to do with stepping on your ego and your gaflat to run in the way of the Prophet. Nefsine ve gafletine basıp Peygamber Efendimizin yolunda koşturmakla alakalı bir şeydir bu. So now look individually. Don't just say, I'm in the way of the Prophet. No, you're not. We're just eating and drinking and filling up the toilet. Şimdi bireysel olarak herkes kendine baksın. Sadece böyle sözde Peygamber Efendimizin yolundayım demekle olmaz. Sadece oturup yemek yiyoruz ve tuvaletleri dolduruyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. What, pulling a couple of tasbihs going up and down, that's the way of the Prophet? Tesbih çektin, 2 tesbih çektin, 2 rekat namaz kıldın diye Peygamberin yolunda olduğunu mu zannediyorsun? We are blessed because the way is clear. We're following a Shaykh. Yol temiz olduğu için ve bir şey takip ettiğimiz için biz hayır bereketi buluyoruz. Every Sahabi was an ehli hizmet. Her sahabe bir ehli hizmetti. Now you have to look, what is your hizmet? That is how you move from the promise into a reality. Şimdi kendi hizmetine bakman lazım senin. Ancak bu şekilde söz vermekten gerçeğe adım atmış olursun. Now your hizmet, make that to become the best that you can do. Hizmette yapabileceğin en iyisi olması gerekiyor. And Shaykh Efendi is not putting any hizmet on us that is very difficult or impossible or outside of our expertise. Bizim uzmanlığımızın dışında çok zor olan bir şeyi veya kaldıramayacağımız bir hizmeti, vazifeyi Şeyh Efendi bize yüklemiyor zaten. Although I'm yelling at you, I know that it is difficult. You know that it is your expertise, but something is blocking you. Something is making you to be in ghaflat. Something is putting the veils between you and doing the job that you're supposed to do so easily. Senin uzmanlığın dahilinde olsa dahi bir şey, o gafletin bir şey var orada, seni vazifeni yerine getirmekten alıkoyan bir şey var. O yüzden ben size bağırıyorum. And I'm teaching you how to get out from that. Ve bu durumdan nasıl çıkacağınızı öğretiyorum ben size. Because in this way, if you miss one split second, you can just go off course, no? Çünkü bu yolda sadece bir saniyelik bir kayıptan yoldan tamamen çıkabilirsin. But once you get over that hump, it'll be very easy. Ama bunu atlattığın zaman çok daha kolaylaşır. You have to put yourself in that person's shoes, Kendini o kişinin yerine koyman lazım. Şart. in that situation. O durum içerisine sokman lazım. Then that time you will. It is easy for their prayers to work İşte o zaman onların duasının gerçekleşmesi daha kolay olur. because you're not putting up a veil in front of them. You're not putting any barricade. Çünkü o duayla arana hiçbir barikat koymuyorsun, bir engel koymamış oluyorsun. Then the himmat will come very easy. Himmet o zaman çok kolaylıkla yetişir. Inshallah. But watch yourself. Ama kendinize dikkat edin. There are times when you must make it light. Bazı zamanlar vardır ki hafifleştirmen There are gerekiyor. times when you cannot joke around at all. Bazı zamanlarda da şakası yoktur. How are you going to know? Bunu nasıl bileceksin? How will you have the control? Kontrolü nasıl elinde tutacaksın? If you don't control yourself when you are serious to find the humor in the situation, then you cannot have the skill. Ciddi olduğunda durumdaki o mizahı göremiyorsan o zaman beceriye sahip değilsin demektir. If you cannot have seriousness even when you're joking Şaka yaparken dahi ciddiyete sahip to control it, kendini kontrol et. you will not have the skill to. Yine o beceriye sahip olamazsın demek. You don't even have to do it from the outside. It has to be from the inside. Bunu dışarıdan bile yapmana gerek yok. You don't have to show everyone. So everyone is laughing and joking. Suddenly you're not. You don't have to do that too. It all has to do from the inside. So you are controlling to see that you are not in ghaflat.
herkes şaka yaparken sen dışarıdan bir anda böyle susarak olmaz. Bunu içeriden yapman gerekiyor. Too much laughing, it kills. It hardens the heart. Çok fazla gülmek kalbi öldürür. No one laughs more than Shaykh Efendi with so much heart. But that never is in gaflet. Kimse Şeyh Efendi kadar böyle kalpten gülmezdi ama o asla gaflet içerisine düşmezdi. So now we have to train ourselves a little bit. You understand? Şimdi bizim kendimizi eğitmemiz gerekiyor biraz daha. Anlıyor musunuz? Now I'm speaking like this. The people I wash up, suddenly they become very serious, like this. How many times? This is what I mean by controlling. You understand? Now is not the time to show me a sour face. No need to translate that. Now it's something else. We have to go on. Then you can go. Hayır.